Sadece samimi ve nazik bir dil kullanmak, insanları ikna etmemiz için yeterli mi? Veya insanları etkilemek için onları manipülasyona maruz bırakıp kirli oyunlar mı oynamalıyız? İnsanları etkilemek ve ikna etmek günlük yaşantımızın bir parçasıdır. Ancak bu süreç sadece samimi bir dil kullanmak veya mantıklı argümanlar sunmakla sınırlı değildir. Robert Cialdini'nin İknanın Psikolojisi kitabı bizlere çeşitli ilkelere dayalı olarak insan davranışlarını anlamak ve etkili bir şekilde yönlendirmek konusunda rehberlik ediyor. Ayrıca bu ilkelerin farkında olmak sizi uyum profesyonelleri olarak adlandırılan kişilerin tuzaklarından koruyacaktır. Uyum profesyonelleri, satışçılar, pazarlamacılar, siyasetçiler veya din adamları gibi insanlardır. Onların işi sizin istemediğiniz şeyleri yapmanızı veya almanızı sağlamaktır. Hazırsanız bu temel ilkelerin nasıl çalıştıklarına ve onları nasıl birer silah olarak kullanabileceğimize daha yakından bakalım. Karşılıklılık ilkesi. Birisi bize bir iyilik yaptığında veya bir hediye verdiğinde ona karşı borçlu hissettiğinizi ve karşılık verme eğiliminde olduğunuzu hiç fark ettiniz mi? Bir arkadaşınız size bir iyilik yaptığında genellikle ona karşı daha olumlu ve yardımsever hissedersiniz. İşte bu karşılıklılık ilkesinin bir yansımasıdır. Kitapta da açıklandığı gibi insanlar genellikle kendilerine yapılan bir iyiliğe cevap vermek istediklerini düşünürler. Bu ilkeyi doğru bir şekilde kullanarak başkalarının sizin taleplerinizi daha olumlu bir şekilde karşılamalarını sağlayabilirsiniz. Bu ilke istenmeyen hediyeler, küçük iyilikler veya görünen tavizler için de geçerlidir. Bu yüzden ücretsiz numuneler ve küçük hediyeler satış ve bağış yapmada çok etkilidir. Restoranda garsonun size ücretsiz bir atıştırmalık sunması ve sizin daha fazla sipariş verme eğilimi göstermeniz karşılıklılık ilkesinin günlük hayatta görülen bir örneğidir. Daha ileri seviyelerde ise reddet, sonra geri çekil ve büyükten küçüğe taktikleri kullanılır. Önce büyük bir istekte bulunulur. Örneğin 20 TL'lik bir ürün sunulur. Reddedildikten sonra daha küçük bir istekte bulunulur. Örneğin 5 TL'lik daha az değerli bir ürün sunulur. Bu durumda ikinci isteği kabul etme olasılığımız artar. Çünkü istekte bulunan kişi bize bir taviz vermiş gibi görünür ve biz de ona karşılık vermek isteriz. Kitapta da açıklandığı gibi insanlar kendilerine yapılan bir iyiliği geri ödeme eğilimindedirler. Sosyal kanıt ilkesi. Çoğu insan diğer insanların davranışlarını taklit etme eğilimindedir. Bu nedenle başkalarının ürün veya hizmetleri nasıl değerlendirdiğine dair sosyal kanıtı gördüğünüzde o ürüne veya hizmete daha olumlu bir gözle bakabilirsiniz. Bu ilke insanların çoğunluğun doğru olduğunu varsayma eğiliminden kaynaklanır. Kitapta da vurgulandığı gibi insanlar diğer insanların ne yaptığına dair ipuçları ararlar ve bu da onları etkileyebilir. Bir restoranda sıra bekleyen insanlar görünce oranın iyi olduğunu düşünebiliriz veya bir ürünün çok satıldığını görünce onu almak isteyebiliriz. Bu, sosyal kanıt ilkesinin günlük hayatta karşılaşılan bir örneğidir. İnsanlar diğerlerinin deneyimlerine güvendikleri için ürün veya hizmetin kalitesi hakkında daha olumlu bir görüşe sahip olabilirler. Otorite ilkesi. Otorite figürleri, insanların genellikle saygı duyduğu ve takip ettiği kişilerdir. İşte bu nedenle bir otorite figürü olarak kabul edildiğinizde, insanların sizi daha fazla dinlemelerini ve takip etmelerini sağlayabilirsiniz. Otorite figürleri tarafından yapılan önerilere insanlar daha açık olma eğilimindedirler. Otorite ilkesi bizi ünvanı, kıyafeti, sembolü veya bilgisi olan kişilere söylediklerini kabul etmeye yönlendirebilir. Örneğin bir doktorun tavsiyelerine daha kolay uyarız veya bir polisin emrine daha kolay itaat ederiz. Bir konuda uzman olduğunuzu vurgulayarak insanların size daha fazla güvenmelerini sağlayabilirsiniz. Özellikle iş dünyasında otorite ilkesini kullanarak insanları daha etkili bir şekilde ikna edebilirsiniz. Uyum ilkesi. İnsanlar genellikle önemli bir şeylerin parçası olmaktan hoşlanırlar ve bu nedenle bir grup içerisinde kabul görmek isteyebilirler. Uyum ilkesi, başkalarının ne yaptığına uyum sağlama eğilimini vurgular. Kitapta belirtildiği gibi bir grubun kabulünü kazanarak insanları daha kolay etkileyebiliriz. Bir ürünün en çok satanlar listesine girdiğini veya popüler bir markanın sizin ürünlerinizi kullandığını göstererek potansiyel müşterileri ürün veya hizmete daha olumlu bir şekilde yaklaşmaya teşvik edebilirsiniz. İnsanlar çoğunluğun tercihlerine uyum sağlama eğilimindedirler. Kıtlık ilkesi. Bir şeyin az olduğunu veya kaybolmak üzere olduğunu düşündüğümüzde onu daha çok isteriz. Bu ilke, insanların kaybetmekten nefret etme ve fırsatları kaçırmama eğiliminden kaynaklanır. Kıtlık ilkesi bizi sınırlı sayıda, sınırlı sürede veya yasak olan şeyleri almaya yönlendirebilir. Örneğin, bir ürünün stokta son kaldığını görünce onu almak isteyebiliriz veya bir indirim süresinin bitmek üzere olduğunu görünce acele edebiliriz. İnsanlar nadir fırsatlara daha hızlı yanıt verme eğilimindedirler. Değer ilkesi. Herhangi bir ürün veya hizmeti değerlendirirken
ödediğimiz fiyatın sunulan faydalara denk gelip gelmediğini göz önünde bulundururuz. Bir ürünün veya hizmetin ödediğimiz bedeli hak ettiğini düşündüğümüzde daha tatmin oluruz. İnsanları etkilemek istediğimizde sunulan faydaları vurgulayarak ve fiyatı dengeleyerek değeri öne çıkarabiliriz. Bu ilke, insanların aldıkları şeyin bedeline değdiğini hissettiklerinde daha olumlu tepki verme eğiliminde olduklarını gösterir. Tutarlılık ilkesi. Tutarlılık ilkesi, insanların önceden verdiği sözleri tutmak isteğiyle ilgilidir. İnsanlar kendilerini ve yaptıkları eylemleri uyumlu bir şekilde göstermek isterler. Örneğin bir kişi, arkadaşlarına daha sağlıklı bir yaşam tarzını benimsemeye karar verdiğini açıkladığında, bu sözüne sadık kalmaya daha fazla eğilimli hale gelir. Bir kampanya başlatarak insanları belirli bir konudaki etkinliğinize çağırdığınızı düşünelim. Bu sorumluluğu bir kere yerine getirmeleri durumunda, İlerleyen zamanlarda bu insanların sonraki etkinlikler için daha fazla bağlılık gösterebileceğini görebilirsiniz. Tutarlılık ilkesi, insanların sorumluluklarına sadık kalmaya eğilimli olduğunu gösterir. Sebep-sonuç ilkesi. Sebep-sonuç ilkesi, insanların bir olayın nedenlerini anladıklarında sonuçlarına daha kolay ikna olduklarını açıklar. İnsanlar bir sonucun arkasındaki sebebi kavradıklarında o sonucu daha mantıklı ve kabul edilebilir bulma eğilimindedirler. Örneğin, bir ürünün nasıl çalıştığını veya üretildiğini ayrıntılı bir şekilde anlatarak potansiyel müşterilerin ürünün gerçek değerini daha iyi anlamalarını sağlayabilirsiniz. İnsanlara o şeyi almaları için bir sebep yaratın. Sebep-sonuç ilkesini kullanarak insanları bir ürünün veya hizmetin arkasındaki mantıklı sebeplere odaklayarak daha etkili bir şekilde ikna edebilirsiniz. Hoşgörü ilkesi. Hoşgörü ilkesi, insanların geçmişte kendilerine yapılan iyiliklere karşı olumlu bir tepki gösterme eğiliminde olduklarını vurgular. Bu ilkeyi, karşılıklı iyilik ilişkilerini güçlendirmek ve insanları olumlu bir şekilde etkilemek için kullanabilirsiniz. Örneğin, müşterilere ilk alışverişlerinde özel bir indirim sunarak onların hoşgörüsünü kazanabilirsiniz. Bu özel teklif, müşterilere değerli olduklarını hissettirir ve olumlu bir deneyim yaratır. Bu hoşgörü ve olumlu deneyim, müşterilerin sizi tercih etmeye devam etmelerini sağlar. Bu sayede hoşgörü ilkesinin gücünü kullanarak uzun süreli ve değerli müşteri ilişkileri kurabilirsiniz. Bugün sizlere İkna'nın Psikolojisi kitabındaki bazı önemli ilkelerden bahsettim. Hayatımızın her anında etkili iletişimin ve insan ilişkilerinin ne kadar hayati bir öneme sahip olduğunu biliyoruz. İşte bu ilkelere sahip olmak sizlere bu konuda büyük bir avantaj sağlayacaktır. Bu ilkeler sadece daha iyi bir iletişimci olmanız değil, aynı zamanda insanların düşünce dünyasına daha derinleşmesine nüfuz ederek istediğiniz sonuçları elde etmenizi sağlayacaktır. Ancak her zaman vurguladığım gibi bu gücü kullanırken etik değerleri ve insanların ihtiyaçlarını göz önünde bulundurmayı unutmamalıyız. Umarım bugünkü içerik sizlere ilham vermiş ve bilgi dolu bir deneyim sunmuştur. Eğer bu videoyu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizin görüşleriniz ve destekleriniz bizim için büyük bir değer taşıyor ve daha kaliteli içerikler üretmemize yardımcı oluyor. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.